O Çeçen Savaşı, Suriye'deki operasyonlar gibi Rus ordusunun olduğu pek çok noktada kilit bir isim olarak ön plana çıktı. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aynı başarıyı gösterdiğini söyleyemeyiz. Bu durum Putin'in öfkesine neden olmuş, hatta bu öfke Putin'le yaptığı toplantıdaki oturma düzenine bile yansımıştı. Son olarak Prigojin'in isyanında hedef gösterdiği isimlerden biriydi. Hakkındaki başarısızlık iddiaları hakkındaysa hiçbir açıklama yapmadı. Rus ordusundaki önemli figürlerin başında gelen bu isimle ilgili bilgi bulmak da oldukça zor. Karşınızda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un profili. Tam adıyla Valeri Vasilyevich Gerasimov, 8 Eylül 1955'te Tataristan'ın başkenti olan Kazan şehrinde dünyaya geldi. O dönemde bölge Sovyetlere bağlıydı ve Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak anılıyordu. İşçi sınıfından bir aileye mensuptu. Ekonomik durumları iyi değildi. Ailesi gibi bir işçi olmak istemiyordu. İstediği şey asker olmaktı. Dilediği gibi de oldu. Önce Kazan'daki Suvorov Askeri Okulu'nda askeri eğitim aldı. Buradan mezun olduktan sonra Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmaylığı Askeri Akademisi'nde eğitimine devam etti. Buradan da mezun olduktan sonra askeri kariyeri başladı. Onun çok başarılı bir asker olacağını o zamanlar kimse bilmiyordu. Askeri kariyerine Sovyet ordusunda başladı. 1977'de Polonya'da konuşlandırılan Kuzey Kuvvetler grubunda yer aldı. 1. ve 2. Çeçen Savaşlarında da sahadaydı. Rus albay Yuri Budanov, Çeçen Savaşı'nda bir kızı öldürmüştü. Bu ölüm gündeme bomba gibi düşmüştü. Albay Budanov hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Budanov'un yakalanmasını sağlayan askerler arasında Gerasimov da vardı. Gerasimov dikkatleri üzerine çekmişti. O günden beri Putin'in askeri operasyonlarında hep önemli roller oynadı. Sahada büyük bir başarı gösteriyordu. Gerasimov'un askeri başarıları ve gittikçe parlayan yıldızı pek çok kişi tarafından fark ediliyordu. 2001'deki 2. Çeçen Savaşı'nda cephedeki başarılarının ardından 58. Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi. 9 Kasım 2012'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Nikolay Makarov'un yerine Rusya Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Önceki Genelkurmay Başkanı General Nikolay Makarov, eski Savunma Bakanı Serdyukov'a yakın görülüyordu. Serdyukov'un yerine de Sergey Shoigu getirildi. Bu görev ona Sergey Shoigu'nun Savunma Bakanı olmasının hemen ardından verildi. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olarak Shoigu'nun da ilk vekiliydi. Gerasimov'la Shoigu'nun ilişkisi de ilginç. İkilinin birbirine güçlü bağlarla bağlı iki dost olması, güven bağlarının olması yakınlıklarını da açıklıyor. Hatta Gerasimov için Shoigu'nun sır kutusu diyebiliriz ve Shoigu Savunma Bakanı olarak kaldıkça Gerasimov da Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalacaktı. Ukrayna ordusuyla Kremlin destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti savaşçıları arasında 2014'te Ilovaisk şehrinde yaşanan çatışmalarda Rus kuvvetlerinin başında görev yaptı. Bu çatışmalarda Ukrayna güçleri şehri geri almayı başaramadı. General giderek güçleniyordu. Gerasimov 2014'te Rus ordusunun Ukrayna'daki kilit ismiydi. Adı da sıkça duyulmaya başlanmıştı. Rus ordusundaki gücü, yaptırımları beraberinde getirdi. Aynı yıl Avrupa Birliği tarafından Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehlikeye attığı söylenerek yaptırım listesine alındı. Gerasimov'a yaptırım uygulayan ülkeler arasında Kanada ve İsviçre de vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat 2022'de askeri operasyon emri vererek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı başlattı. Gerasimov, Putin'le birlikte Ukrayna Savaşı'nı planlayan ekipteydi. Savaşın başlamasından bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri de Gerasimov'u yaptırım listesine aldı. Ukrayna'daki operasyonlardan sorumlu kişi başlangıçta Sergey Surovikin'di. Ardından 2023'ün Ocak ayında Surovikin'in yerine Gerasimov getirildi. Surovikin ise Gerasimov'un yardımcısı olarak atandı. General Gerasimov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ana figürlerinden biri haline geldi. Ama Putin'in Gerasimov'u ön plana çıkarmaya karar vermesi aslında şaşırtıcı değildi. Çünkü Gerasimov aynı zamanda Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarından da sorumluydu. Putin'in gözünde Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki askeri stratejisinin, 2014'te Kırım'ın ilhakındaki başarının ve Donbas'taki Rus yanlısı isyancılara verilen desteğin mimarıydı. Ama operasyonlar planlandığı gibi gitmedi. Rus güçleri Ukrayna'da beklenmedik bir direnişle karşılaştı. İddialara göre Ukrayna Savaşı'nda Gerasimov'un sağ bacağının üstünde şarapnel parçası isabet etti. Vücudundan şarapnelin çıkarıldığı, hayati tehlikesinin ise olmadığı açıklandı. Ayrıca saldırılarda 20 Rus askerinin de öldüğü söylendi. Rusya
Genelkurmay Başkanı'nın saldırıda yaralanması Rus ordusu için yeni bir skandal olarak büyük bir etki oluşturdu. Ukrayna basını savaşta en az 6 Rus generalin öldürüldüğünü yazdı. Hayatını kaybeden Rus asker sayısının ise 23 bini geçtiği açıklandı. Bu durum Rus ordusunun moral ve motivasyonunun düşmesine sebep oluyordu. Bunun üzerine Putin, Shoigu ve Gerasimov'u toplantıya çağırdı. Bu toplantıda çok konuşulan bir detay vardı. O da masadaki oturma düzeniydi. Uzun bir masanın bir ucunda Putin, diğer ucunda da orduyu yöneten iki önemli isim olan Shoigu ve Gerasimov oturuyordu. Yüzlerinde ise son derece gergin bir ifade vardı. Bu kare uzun süre gündemde kaldı. Ukrayna Savaşı'na sendeleyerek başlanması birliklerde moral bozukluğu oluşturdu. Aynı motivasyon kaybı Gerasimov için de geçerliydi. Hatta 2022'nin Mayıs ayında yapılan geleneksel askeri geçit törenine bile katılmadı. Gerasimov'un askerlere zemin hazırlamak için konvansiyonel silahların kullanımını, dezenformasyon ve siber saldırılar gibi askeri olmayan yöntemlerle birleştiren Rus hibrit savaşının mucidi olduğu söyleniyor. Bu askeri yaklaşıma Gerasimov doktrini deniyor. Ama uzmanlar Rusya'da böyle bir resmi doktrin olmadığını ve Gerasimov'un bir savaş teorisyeni olmadığını söylüyor. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimi kısa sürede bastırıldı. Prigojin bu isyanda Rus ordusunda görevli komutanları suçluyordu. 23 Haziran 2023'te Prigojin, Rus Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle cephede çatışan Wagner savaşçılarına füze saldırısı gerçekleştirildiği ve sonra da helikopterler tarafından vurulduklarını iddia etti. Prigojin, Shoigu ve Gerasimov'u beceriksizlikle suçladı. Prigojin açıklamasında Shoigu, Gerasimov, cephane nerede? Buraya gönüllü olarak geldiler ve siz şişman kediler gibi oturasınız diye ölüyorlar diyerek Shoigu ve Gerasimov'a sert sözlerle yüklenmişti. Prigojin'in hedef tahtasına koyduğu isimlerden en öne çıkan Shoigu'ydu. Ama Prigojin'in öfkesi sadece Shoigu'ya değildi. Hedefinde Gerasimov da vardı. Prigojin her ikisini de iş bilmezlikle suçladı. Aynı zamanda Ukrayna'da verilen kayıplardan da onları sorumlu tutuyordu. Aslında Prigojin'in yaptığı savaşın faturasını Shoigu ve Gerasimov'a kesmekten başka bir şey değildi. Rusya Devlet Başkanı ve Wagner'in kurucusu Prigojin anlaştıktan sonra gözler Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a çevrildi. Ama bu iki isim de adeta ortadan kaybolmuştu. Ardından Gerasimov, Frunzanskaya rıhtımını ziyaretinde görüldü. Ama konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Gerasimov, Prigojin konusunda tam anlamıyla derin bir sessizliğe gömüldü. General Gerasimov askeri kariyeri boyunca hep başarılı operasyonlarla adını duyurdu. Ama aynı şeyi Ukrayna'da yaptığını söyleyemeyiz. Putin'in öfkesinin sebebi de buydu. Putin, Ukrayna'da beklediği başarılı operasyonları son derece güvendiği komutanlara rağmen elde edemedi. Açıkçası Prigojin de aynısını söylüyordu. Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısızlığın faturası Shoigu ve Gerasimov'a kesilirken içinde bulundukları derin sessizlik ve iddiaları cevapsız bırakması başarısızlığın kabul edildiğini gösteriyor. O Çeçen Savaşı, Suriye'deki operasyonlar gibi Rus ordusunun olduğu pek çok noktada kilit bir isim olarak ön plana çıktı. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aynı başarıyı gösterdiğini söyleyemeyiz. Bu durum Putin'in öfkesine neden olmuş, hatta bu öfke Putin'le yaptığı toplantıdaki oturma düzenine bile yansımıştı.